Tüm general en fazla ne kadar disiplinli ve özverili olabilir sizce? A. Cezalandırdığı askeri yaz sıcağında stadyumda 10 tur koşturur. Tabi camdan seyrederek. B. Askerlik yeminini 100 defa ezbere okutur. C. Askerlik işleriyle o kadar meşguldür ki aile bile kurmak istemez. D. Evini, oturduğu evi şehit ailesine vakfeder. E. 4 günlük bir savaşa ailesi ve annesini korkutmamak için onlara haber vermeden gidip gelir. F. Vatanında adını taşıyan bir tepe vardır. Ya da hepsi. Türkiye'de bile onun adını anmak için yapılmış birçok çalışma var. Hepsini anlatacağım. Profilde bu haftaki konuğumuz şehadetiyle birlikte 2020'de Azerbaycan Ulusal Kahramanı olarak ilan edilen Tümgeneral Polat Haşimov. Videoya artık başlamadan önce emeğimize teşekkür etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolar hakkındaki güzel yorumlarınız için sonsuz teşekkürler. Daha fazlasını ve daha iyisini yapabilmemiz için abone olmanıza ihtiyacımız var. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone olduysanız videomuza geçebiliriz. Tümgeneral Polat Haşimov. Biz onu Azerbaycan kahramanı olarak biliyoruz. Hatta onu askerden başka bir şekilde hayal edemiyoruz. Ancak onun da bir çocukluğu vardı. 2 Ocak 1975'te Azerbaycan'ın Rusya'ya sınırı olan Vendam-Gebele bölgesinde dünyaya geldi. 6 aylıkken ailesiyle birlikte Sumaygıt'a taşındılar. Yani başkentin tam dibine. Gebele, Azerbaycan'ın sanayisinin en kuvvetli olduğu yerdir. Babası da alüminyum fabrikasında mühendis, annesi ise aynı fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Gebele çok küçük bir yerde. Hayır, çok küçük. 2013'teki sayımlar 13.000 kişi yaşadığını söylüyor. 1975'lere dönük siz tahmininizi yapın diyeyim. Sumaygıt'a taşınmak onlar için hayatı kolaylaştırmıştı. 4 çocuk sahibi olan aile, 2 kız 2 erkek olmak üzere tüm çocuklarını o dönemlerde okutmuştu. Çocukların 4'ü de yüksek öğrenim gördü. Polat'ın ablası Arzu, Sumaygıt ile 33 numaralı ortaokulda öğretmen olarak çalışıyor. Her zaman tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gözdesi olduğunu belirtiyorlar. Polat ilk ve orta tahsilinden sonra Sumaygıt Lisesi'nden mezun oluyor. Bu kısmını ailesinden dinlemek ister misiniz? O da hüquqa hazırlaşırdı. Bir gün elə məktəbdən gəldi, anama dedi ki, mən hüquqa getməyəcəm ana. Dedi, niyə? Dedi, mən hərbiyə gedəcəm. Dedi, nə oldu, sən yaxşı oxursan, niyə hərbiyə gedirsən ki? Devamını ben anlatayım. Polat, sınava gireyim, kazanamazsam yine hukuk okurum diyor. Ama herkes biliyor ki kazanacak. Çünkü her zaman çok başarılı ve her zaman notları çok iyi olan bir çocuk. Annesinin ve kardeşlerinin anlattıklarından yine görüyoruz ki okumayı, özellikle tarih okumayı çok severmiş. Küslük, dedikodu, mal mülk konularıyla ilgilenmezmiş. Lisedeyken her yaz okullar kapanır kapanmaz doğduğu köye dedesinin yanına gidermiş. Dedesi Mikail Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılmış çok güçlü bir asker. Pek çok nişanı ve madalyası var. Polat her zaman büyük babasına savaşla ilgili sorular sorarmış. Her nişanı ve madalyayı ne zaman ve neden aldığını öğrenmek istermiş özellikle. Dedesi de onun sorularından bıkmaz, hepsini tek tek cevaplarmış. Bu merak eskiden beri var ancak hukukçu olmayı düşünerek devam ettiği yıllarda gelecek planlarını değiştirmesi ise asıl şu şekilde olmuş. Bir tarih dersi, derste tarih hocası Rami'nin gerçek bir adamın asker olması gerektiğini söylediğini işitiyor. Anavatanın güçlü askerlere ihtiyacı var. İşte burada 17 yaşında sınıfta bu sözü duyduğu anda kendine söz veriyor. Vatanı için güçlü bir asker olacak. Kısaca eğitim ve kariyerini anlatayım çünkü sonrasında anlatacaklarım için çok önemli detaylar var içinde. 17 yaşında evden çıkıp Haydar Aliyev Yüksek Askeri Okulu'na gidiyor. Bir yıl sonra ailesini ziyaret için döndüğünde sanki 17 değil 77 yaşında gibi ağırlaşmış olduğunu anlatıyor ablası. Polat 1995'te motorlu tüfek uzmanlığı ile buradan mezun oluyor. Ancak okuldan mezun olmadan önce 3 aylık bir Türkiye-İstanbul macerası oluyor. Askeri kurs için Türkiye'ye gönderiliyor. Çok mutlu. 1994'te İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda 3 aylık bir kursu tamamlayarak askeri eğitimini geliştiriyor.
Aynı yılın Şubat ayında Murov Dağı Sıra Dağları'ndaki Güzgü, Köroğlu ve Ömer tepelerinin alınması için mücadele ediyor öğrenci olarak. Orada çok acı çektiği, çok zor bir dönemden geçtiği anlatılıyor. 1995'ten beri motorlu tüfek müfreze komutanlığı yürütüyordu. 2017'de askeri birlik komutanlığına terfi ediliyor. Aynı yılın Temmuz ayında Azerbaycan hükümeti Silahlı Kuvvetleri Harp Akademisi'ne giriyor ve askeri yönetim uzmanlığı alanında yüksek lisans yapıyor. 2017'de çok iyi bir terfi alıyor. 42 yaşından şehadet gününe kadar görevini sürdüreceği askeri birlik 1. Komutan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı oluyor. Polat Haşimov'un değeri hep bilindi. Birkaç örnek vermek istiyorum anısını onurlandıran. Azerbaycan Hükümeti Cumhurbaşkanı'nın emriyle 24 Haziran 2003'te askerlik hizmetlerinden dolayı ve 25 Haziran 2009'da vatan hizmetlerinden dolayı madalyalar aldı. Bu şekilde aldığı yaklaşık 20 ödülü var. Azerbaycanlı gazeteci Seymur Kazimov onun hakkında cesur ve yiğit bir subaydı. Hem askerler hem de subaylar arasında yeterince saygısı vardı. Her zaman askerin yanındaydı derken onun söylediği muhteşem sözü de hatırlatıyor bize. Asker her zaman subayı yüzünden ölür. Çünkü askerler en öndedir ve emir verildiği anda ileri atılırlar diyordu. Kazimov'un anlattığına göre yine Polat Haşimov askerleri azarlar, cezalandırır ama onlara hakaret etmez, aşağılamaz, onları küçümsemezmiş. Askeri mevzuatın gerektirdiği şekilde davranırmış. Kazimov, Tümgeneral Polat Haşimov'un onu cezalandırdığı zamanları da anlatıyor. Videonun başında da bu hatıradan örnekler vermiştim. Bir defasında yaz sıcağında beni stadyumda 10 tur koşturdu ve odasının penceresinden izledi. İkincisinde 100 defa bana askerlik yeminini ezbere okuttu. Ne yapabilir ki, benim hatam olduğunu, cezalandırılmam gerektiğini biliyordum diye açıklıyor. Askerliğinin bittiği gün vedalaşmak için gittiğinde elini sıkmayı çok istediğini ancak cesaret edemediği için asker selamı verdiğini anlatıyor hatta. Hiç evlenmedi mi, ailesi yok mu Polat Haşimov'un diyeceksiniz. Durun yetiştim. Gençliğinde birçok evlen tavsiyesini askerlikte çok meşgul olduğu için sürekli reddediyor. Annesi, akrabaları ve arkadaşları onu biriyle tanışmaya ikna ediyor. Çok zeki, iyi eğitimli bir matematik öğretmeni olan Ofelia ile. Bu evlilikte 2 çocuğu oldu, Aybeniz ve Teymur. Aybeniz'in televizyonda çocuklar için yapılan bir programda yarıştığı görüntüler var. O görüntüler... Aybeniz, xəyallarınızda ən çox nə var? Nə haqqda düşünürsünüz? Gələcək karyeram, işim, Kim olmaq istəyirsiniz? həkim. Bunu gösteriyorum çünkü burada Aybeniz tıp okumak ve doktor olmak istediğini söylüyor. Aybeniz babasının şehadetinden bir yıl sonra Haşimov'a Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Okulunun ilk günü ise bu başarısına dünya gözüyle şahit olamayan şehit babasının mezarını ziyaret etti. Bir oturumda İlham Aliyev'le de tanıştı ve ona teşekkürlerini iletti. Üzr istəyirəm. Mən sizi görmə fürsətindən istifadə edərək şəhid ailələrinə göstərdiyiniz xüsusi diqqət və qayğı üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm. 2016'da katıldığı savaş ona 3 derece nişan kazandıracaktı. 2016 Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları olarak da bilinen 4 günlük Nisan çatışmalarından bahsediyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Ordusu arasında 1 Nisan'da başlayıp 4 gün boyunca sürmüştü. 1. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra, yani 1994'ten sonra yaşanan en şiddetli çatışmaydı. Ki 1. Dağlık Karabağ Savaşı olarak bahsettiğimiz savaş 6 yıl sürmüş bir savaştı. Bu ikinci savaşta, Nisan Savaşı'nda ayrıca Azerbaycan Ermeni işgali altındaki bölgede ilk defa ilerleme kaydetmişti. Polat bu çatışmalara ailesinden habersiz gitmişti. Kaygılanmamaları için çatışmanın kızgın olduğu zamanlarda onlara haber vermemişti. Savaşın sona ermesinin ardından eşi Ofelia Hanım'ı arayarak endişelenmemesini, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Eve gelişi ise bu aramadan 20 gün sonraya kaldı. Evde Polat'ın bacağında ve yürüyüşünde sorun olduğunu gördüler. 20 gün hastanede tedavi gördü. Nisan Savaşları'ndaki cesaretinden dolayı devleti tarafından ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ona bir ev hediye etti. O ne yaptı dersiniz? Kendisine verilen evi Nisan çatışmalarında ölen şehidin ailesine bağışladı. Bilirsiniz, böyle bir şey özellikle de Cumhurbaşkanı tarafından size verilen böyle büyük bir hediyeyi hiç düşünmeden hediye etmek büyük cesaret, özveri ve asalet ister. Polat Haşimov böyle bir generaldi.
12 Temmuz 2020'de başlayan ve yine Ermenistan'la olan çatışmalar Polat Haşimov'un hayatının son göreviydi. 12 Temmuz 2020'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri arasında askeri çatışmalar başladı. 1988 yılından beri Ermenistan, Azerbaycan'ın 2 generalini şehit etmişti. Maalesef ki Polat Haşimov üçüncüsü oldu. Vefatında takvimler 14 Temmuz 2020'yi gösterecekti. 14 Temmuz günü Tümgeneral Polat Haşimov, Tovuz yönünde yaşanan şiddetli çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı girişimini engellerken şehit edildi. Annesi Samaya Hanım aynı zamanda bir asker kızıdır, belirttiğim gibi. Qartal yuvasından qartal çıxar. Qartal yuvasından başqa heç nə çıxa bilməz. Siz bizim qartallarımızsınız. Sağ olun mənim balalarım, çox sağ olun. İlk haberi nasıl duyduğunu anlatıyor bir röportajda. Ona kimse bu haberi vermemiş. Arkadaşları, gelini telefonlara çıkmamışlar. 14 Temmuz gecesi gürültüler duyunca balkona çıkmış Samaya Hanım. Avlunun ve binaların aralarının insanlarla dolu olduğunu gördüm diyor. Hepsinin elinde bayraklar dalgalanıyordu. Her tarafta cesurlar ölmez, anavatan bölünmez diye bağırdılar. O an Polat'ın şehit olduğunu anladım. Herkes biliyordu ama bana söylemediler. Eşi Ofelia Hanımsa onunla en son 29 Haziran'da görüştüklerini, sonrasında telefonla konuştuklarını ve 12 Temmuz'da savaştan dolayı Polat Haşimov'un telefon kullanmayı bir süreliğine bıraktığını aktarıyor. Ve şu yorumu yapıyor, beni çok etkiledi çünkü aramızda bazı insanlar vardır ve böyledir gerçekten. Eşi Ofelia Hanım Polat Haşimov'dan şöyle bahsediyor. Sanki Polat sadece ana vatan için, cephe için doğmuş. Polat Haşimov'un şehadetinin hemen ardından aynı günde Bakü, Sumaygit ve diğer birçok şehirde halk silahlı kuvvetleri ve başkomutanı desteklemek için yürüyüşler yaptı. Bu yürüyüşler devasaydı, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerdi. Polat Haşimov'un heykeli dikildi, Gebele'de bir sokağa adı verildi. Ulusal kahraman ilan edildi. Türkiye'de çok destek oldu. Türkiye'de Polat Haşimov'u anlatan Çelik'in Ayak İzlerinde isimli bir belgesel yapıldı. Yine onu anlatan Çelik Generalimiz ve Anılarda General Polat Haşimov isimli 2 kitap yayınlandı. Bursa Osman Gazi'de Polat Haşimov'un adını taşıyan bir park yapıldı. Peki Azerbaycan bunu yapan Ermenistan'a bedelini ödetti mi diye soracaksınız. Evet, ödetti. Polat Haşimov'un katledilmesini planlayan ve planı uygulayan Ermeni komutan Ruben Sanamyan, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından Milli Kahraman Madalyası'yla ödüllendirilmişti. Bunun üzerine Ermenistan'ın Çiçeğburnu'nda milli kahramanı Ruben Samanyan cephe hattında öldürüldü. Unutmayalım, biz bu topraklarda yaşayabiliyorsak eğer, kimliğimizi, dinimizi, ırkımızı koruyup yaşayabiliyor ve hatta yaşatabiliyorsak, bunlar önce Allah sonra da Polat Haşimov gibi onun kahramanları sayesindedir. Könlümün sevgili mahbubu benim, vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Beni halk eylemiş evvelce huda, sonra vermiş vatanım nevşünüma. Vatanımı manca unutmak ne demek? Ben Sena Özyurt, bu hafta profilde sizin için Azerbaycan kahramanı Tümgeneral Polat Haşimov'u anlattım. Abone olduysanız sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Azerbaycan hükümeti Cumhurbaşkanı'nın emriyle 24 Haziran 2003'te askerlik hizmetlerinden dolayı ve 25 Haziran 2009'da vatan hizmetlerinden dolayı madalyalar aldı. Bu şekilde aldığı yaklaşık 20 ödülü var.